Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Çok güzel bir gün olsun. Konumuz sağlık. Her zaman olduğu gibi bugün alerjik rinit konuşacağız. Esasında hep gündemde olan bir konu, bir sağlık problemi. O yüzden herkes TV8 ekranları başına. Değerli bir hocam var, tanıyorsunuz zaten onu artık yakından. Kulak, burun, boğaz hastalıkları ve baş boyun cerrahisi uzmanı operatör doktor Ferhat İlen şu anda yayın konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebru. İyi sabahlar olsun. İyi sabahlar diliyorum. Bugün alerjik rinit konuşacağız. Hemen alerjik rinit nedir hocam? Şöyle diyelim, aslında bir alerjik durum. Yani vücudumuzun belli alerjenlere karşı, bunlar ev tozu akarları olabilir, yediğimiz bir şey olabilir ya da bizi etkileyen herhangi bir başkasını etkilemeyen ama bizde reaksiyon oluşturan, alerjik tablo oluşturan ve buna bağlı burun tıkanıklığı, burun kızarıklık, hapşuruk tarzı semptomların ortaya çıktığı duruma biz alerjik rinit diyoruz. Bu uzun dönem devam ediyorsa artık bu alerjene bağlı bir alerjik rinit tablosu ortaya çıkmıştır diyoruz. Genelde burunla alakalı semptomlar oluyor bunlar. Bayağı burun bir şey akıntısı ama, oluyor. bayağı böyle bir normal yaşamı olumsuz yönde etkileyen bir şey değil mi? Evet, o çok olumsuz yönde etkiliyor çünkü kısa süreli bir şey değil, nezle gibi değil. O alerjene maruz kaldıkça devam ediyor. Bazen bu alerjenlerden kaçmanız imkansız çünkü örneğin bir polen alerjisi o mevsim boyunca siz farkında olmasanız da dışarı çıktığınızda polenlere maruz kalıyorsunuz. Son 2 haftadır değil mi? Her yer uçuşuyor. Her yer uçuşuyor polenlerle, evet. O yüzden bu dönemde işte destek tedaviler almak gerekiyor. Hayatı çünkü olumsuz etkiliyor ki daha ciddi sorunlara da sebep olabiliyor. Hele ki yanında astım vesaire varsa daha başka problemler de getirebiliyor yanında. Getirebiliyor. Peki alerjik rinit ile basit nezleyi birbirinden ayıran temel belirtiler tam olarak nedir hocam? Şöyle söyleyelim, nezle dediğimiz tablo aslında viral bir enfeksiyondur. Evet, gribe çeviriyor değil mi o Evet, sonra? viral enfeksiyon nedir? Bir virüslerin oluşturduğu, genellikle rinovirüs tarzı dediğimiz virüslerin oluşturduğu bir viral enfeksiyondur ve bu viral enfeksiyonun bir süresi vardır. Virüsün bir inkübasyon süresi vardır. Onun arkasında bir sizi enfekte etme süresi vardır. Daha sonrasında bunu iyileşme dönemine geçersiniz. Bu genelde biz bir şey yapmasak da nezle kendiliğinden de geçer. Destek tedavilerle daha hızlı geçiririz. Kısa dönemde geçer ama alerjik Nezle rinit... hep bana daha hafifmiş gibi gelir böyle gripten işte. Tabii ki. Evet. Çünkü nezle lokal bir enfeksiyon olarak başlar. Burun Üst akar. solunum yollarında başlar. Üst solunum yollarında başladıktan sonra burun akıntısı, boğazda örneğin gıcıklık, boğaz ağrısı vesaire bu şekilde devam eder. Uzun vücudu etkilerse bu grip tablosuna çevirir. Grip tablosuna döndüğünde tabii ki halsizlik, gelen semptomlar çıkar ortaya ama geçici bir süreçtir. 7 gün, 10 gün içerisinde nezle geri döner. Ama dönmüyorsa, bu semptomlar devam ediyorsa o zaman işte alerjik rinit düşünmeye başlıyoruz. Çünkü o zaman burun etlerindeki, burun mukozasındaki bir reaksiyondan bahsediyoruz. Üst solunum yolu genel olarak bir reaksiyon veriyor. Üst solunum yolundaki bu reaksiyon da kişinin nefes almasını etkiliyor, uyku durumunu etkiliyor, gün içi hareketliliğini etkiliyor ve ilerliyorsa eğer alt solunum yollarına gidiyorsa zaten biz bunu alerjik rinit artı astım diye değerlendiriyoruz. Astımda çok başka bir tablo devreye giriyor. Orada göğüs hastalıkları devreye giriyor. Dediğim gibi bu dikkat edilmesi gereken bir durum. Peki genel olarak burun tıkanıklığı hocam uyku kalitesini nasıl etkiliyor? Burun tıkanıklığı uyku kalitesini birçok yerde konuşuyoruz. Çok önemli ölçüde etkiliyor. Çünkü burun dediğimiz organ içindeki mukozası ve burun etleri, yani konkalar, yapılar itibariyle buruna giren havada, şimdi alerjik rinit, neden biz alerjik rinit diye bir tablo diyoruz? Rinit nedir? Burunda ortaya çıkan, rino burun demek, burunda ortaya çıkan semptom demektir. Şimdi alerjik rinit burnun verdiği bir cevap. Neden buna burun cevap veriyor? Örneğin tamam bazen ellerimizde de döküntü olabiliyor ama rinit daha sık bir tablo. Hatta toplumun %30'unda görülüyor alerjik rinit aslında. Öksürük yapar mı? Öksürük yapar tabii ki. Yapıyor. Bütün alerjik semptomları yapar rinit. Çünkü gıcıklıyor değil mi burayı Geniz böyle? akıntısı yapar. Geniz akıntısı da öksürüğe sebep olur. Boğazda gıcıklanma yapar. Sürekli boğaz temizleme ihtiyacı duyarlar. Burun nefesine geleceğim buradan. Şimdi neden biz reaksiyon veriyoruz? Çünkü bizim burun yapımız buna göre yaratılmış. Burun yapımızın içerisinde havayı nemlendiren, havadaki partikülleri tutan bu polenler niye rinit yapıyor? Çünkü o polenleri biz solurken burun etlerimiz bunları temizlemeye çalışıyor. Bunları tutuyor ki akciğerlerimize gitmesin, akciğerlerimizi etkilemesin. Bizim akciğerimizdeki oksijen kan transferinde etkili olmasın diye. Bu noktada ne olacak? Burun bu gelen partikülleri temizliyor, havayı ısıtıyor, bir de havaya türbülans katıyor burun. O yüzden burundan aldığımız hava
ki siz bunu çok iyi bilirsiniz pilatesten. Doğru. Burundan aldığımız hava akciğerlerimizin tümünü doyuruyor. Fakat ağızdan nefes alıyorsak bu horlamaya sebep olabiliyor. Boğaz kuruluğu yapıyor. Ağızdan alınan hava burundaki gibi partiküllerden temizlenmiyor, nemlenmiyor. Akciğere kaliteli hava gönderemiyor. Bir de hava geniş alandan geçtiği için hızlanmıyor. Hızlanmayan hava akciğerlerin bazallerini yani alt bölümlerini doyuramıyor. Buralarda kalıyor. Ağızdan nefes aldığınızda hemen burada biter nefesiniz ama burunda yavaş yavaş derine kadar alırsınız. İşte bu sebeple çok etkilidir. Vücudumuzun oksijenlenmesinde, kalbimizin çalışmasında burundan aldığımız nefes çok etkilidir. O yüzden burnumuzun açık olması gerekiyor. Burun açık olması çok önemli kesinlikle. Burundan nefes alıp ağızdan vermek zaten en sağlıklısı. Hem normal hayatta hem pilateste sürekli anlattığımız şey hocam. Peki alerjik rinit ile sinüzit arasında nasıl bir ilişki var? Nasıl bir ilişki var? Şöyle bahsedelim. Şimdi az önce bahsettim ya burun etlerimiz dedim. Buna reaksiyon veriyor. Burun etlerimiz büyüyor. Burun etimiz buna reaksiyon nasıl veriyor? Şimdi organ fazla alerjene maruz kalınca bir problem görüyor. Bu problemde mukoza büyümeye başlıyor. Hücreler büyüyor. Mukoza büyüdükçe de bu mukoza nerede bulunuyor? Bu sinüslerimiz bizim burnumuzun içine açılıyor. Sinüslerimizin açıldığı ostium dediğimiz yapılar var. Bu burun etleri büyüdüğünde ne yapıyor? Gidiyor sinüslerin ostiumunu tıkıyor. O büyümüş mukoza sinüslerin ağzını kapatıyor. Şöyle bir boşluk, bunun ağzı kapandı. Bunun ağzı kapanınca ne olacak? Sinüsler direne olamayacak. Sinüsler hava boşluklarıdır. Hava boşlukları havanın bir kere kafa içi basıncımızı düşürür. Bizim rutin hayatımızı aslında devam ettirmemizi sağlayan önemli boşluklardır. Şimdi sinüslerdeki hava drenajı bozulursa, sinüslerin içine hava girmezse ne olur? Sinüsler de sonuçta burun mukozası gibi bir mukozayla kaplı yapıdır ve bu sürekli mukus üretir. O mukusu dışarı atması ve drene etmesi gerekir. Yani burnun içine boşaltması gerekir. Burnun içine bunu boşaltamazsa içeride kalır. Kapalı alanda kalan mukus ne olur? Enfekte olur. O zaman ne olur? Sinüzit tablosu ortaya çıkar. Sinüsün enfeksiyonuna sinüzit deriz. Sinüste sinüzit meydana geldiyse ne olur? Bu devam ederse bu tıkanıklık dönem dönem açılmazsa, örneğin biz o sinüsün ağzını açmazsak bu enfeksiyon kronik hale gelir. Baştaki herkes sinüzit olabilir. Sinüzit olursunuz, burnunuzu yıkarsınız, burnunuz boşalır, temizlersiniz. Sinüzite herkes olur ama kronik sinüzit tedavi edilmesi gereken, hatta cerrahi müdahaleye kadar gitmesi gereken bir durumdur. Çünkü sonrasında polipler oluşturabilir, daha ciddi sağlık sorunlarıyla gelebilir. Öyle bırakmamak lazım. Kronik sinüzit kesinlikle tedavi gerektirir. Faranjit de, kronik faranjit de değil mi? Kronik faranjit de gerektirir ki zaten kronik faranjit de burun tıkanıklığı olan kişilerde çok sık görülen bir durumdur. Çünkü ağızdan nefes aldığınızda direkt farenksiniz, yutağınız sigara içenlerde, ağızdan nefes alanlarda, horlayanlarda bunlarda çok sık görülür kronik faranjit. Yani şu mekanizma ağızdan nefes almak için uygun değil. Kesinlikle. Bu yemek için. Yemek için sadece. Evet, doğru söylüyorsunuz hocam. Peki ilaç tedavisine rağmen düzelmeyen hastalarda hangi cerrahiler düşünüyorsunuz hocam? Şöyle, ilaç tedavisi, öncelikle ilaç tedavisiyle başlıyoruz biz alerjik rinite. Alerjik rinitin tedavisi alerjenden uzaklaşmaktır. Alerjeni kesmektir. Biz tedavi diyorsak eğer. Yok, nasıl yok edeceğiz? Alerjene maruz kalmamaktır. Fakat bu mümkün mü? Çok zor. Birçok alerjen için çok zor. Bu tabii ki de spesifik olan, örneğin yediğimiz bir şey olan alerjimiz varsa tabii ki de bu gıdayı kesebiliriz. Zaten bunların testleri yapılıyor. Fakat bahsettiğim gibi ev tozu akarları, bu tarz ürünler birazcık sıkıntı yaratabiliyor. O zaman biz ne yapıyoruz? Burun etleri çok büyüdü. Artık burun etleri az önce bahsettiğimiz sinüzit yapma noktasına geldi. O zaman biz bu burun etlerini cerrahi olarak lazer, radyo frekans ya da belli tekniklerle küçültüyoruz. Burun mukozasında sorunlar varsa bu burun mukozasına cerrahi tedaviler uyguluyoruz. Çünkü bu kişi artık spreylerle, ilaçlarla geri döndürülemez bir noktaya geliyor. Çünkü bu spreyler, alerji ilaçları uzun süre kullanılması gerekiyor ve elimizdeki tek ajanlar bunlar. Bazı ajanlar anlık burnu açan ilaçlarımız var tabii ki. Halkımız biliyor bunu ama onlar zaten bağımlılık yapıyor. O ilaçları önermiyoruz. Onlar 5 günden fazla yasak. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çocuklar için bir şeyden bahsedeceğim. Lütfen. Çocuklarda rinite dikkat edelim. Çünkü çocuklarda rinit olunca burun tıkanıklığı oluyor. Çocuklar geceleri ağızdan nefes alıyorlar. Ağzı açık uyuyan çocuklarda çene geriliği, adenoid face dediğimiz çenenin geride kalması, çarpık dişler, dişlerin farklı yerlerde Dişlerin çıkması. çürümesi hocam. Dişlerin çürümesi. Bazen Ağız kokusu hastalarımız çocuklarda. geliyor, ağız kokuyor, hocam dişleri çok yamuk, ortodontik sorunlar başlıyor çocuklarda. Yani peş peşe. Evet, aileleri bu konuda bir alert etmek istedim. Yani son sözüm Çok bu doğru, olsun. çok doğru. Çocuklarını böyle bir tabloda görüyorlarsa bir kulak burun boğaz hekimine götürsünler ve muayene ettirsinler. Evet.
Yani onu çözdüğü an, çünkü eğer bunu çözmezse alerjik riniti İleride- peş peşe ortodontik O adenoid sorunlara... face dediğimiz şey çocuğu çok da mutsuz kötü edecek. görüntü. Üstüne de ileride uyku apnesi olacak, o çocuklarda problemler Böyle olacak. gidecek. Önden- Potansiyel. Önden biz uyaralım insanları. Ağzınıza Gençliğimize iyi sağlık. bakalım. Sağ olun. Çok teşekkürler Ben teşekkür hocam. ederim. Sağ olun. Hanımlar beyler, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.